Kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran Akyüz. İlk defa beni izleyenler için kendimi tanıtmak istedim. 22 senedir yollarda yaşıyorum. Bu 22 senenin bir 5-6 senesi sabit İstanbul'da geçti. Ondan sonra 5-6 seneden sonra tekrar yollara kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölümde sizlerin de çok merak ettiği, genel olarak herkesin merak ettiği, bu şekilde tam zamanlı karavanda yaşarken yollarda geliri nasıl sağlıyorsunuz ya da nasıl para kazanıyorsunuz da ilgiliydi. Yollarda para kazanma durumum, kahve satıyorum ben. Zaten bu karavanımı tasarlarken bir anda olan bir şey değil. Bu ta yılların bir deneyimi ve gördüğün, yaşadığın her şeyden bir şeyler öğrenerek kendinle bütünleşip ve yollarda nasıl yaşamak istediğin bir hayat belirliyorsun. Yaşamak istediğin hayatı yaşıyorsun ve bu yaşamak istediğin hayatı da daim ettirebilmek için bir gelire ihtiyacın var. Bu gelir de iş hayatına bağlı. İş hayatında yollarda nasıl bir işim olmalıya geliyor. Ve bu işi de sevebileceğin, yapabileceğin, keyif alabileceğin ve çoğu zamanını da çalmayacak bir iş hayatı olması lazım. Ben de bunu tabii ki yıllar geçtikçe yaşaya deneyimleyerek birçok şeyi artık harmanlayarak sana doğru olan neyse hızlı, pratik, kolay ve seni yormayacak, mutlu edebilecek bir iş hayatı seçiyorsun. Ben de kahve satıyorum yollarda. Tabii şimdi dersiniz baristalığı nasıl öğrendiniz falan. Bunun da bir geçmiş var. İstanbul'da bir kafe shop'um var benim. Oradan da bir gelirim var. Çok tatlı, güzel bir mekan. İstanbullular, Avcılar'da sanat evimi. Çok eski takip edenler sanat evimi hangi aşamalardan bu aşamalara geldiğini çok iyi bilir. Huzur dolu, böyle samimi, sevgi dolu bir mekan. Rengarenk böyle. Gittiğiniz zaman kendinizi kendi evinizdeymiş gibi hissettiren bir mekan. Tabi bu mekanı da kurmak kolay olmadı. Hani etle tırnak derler ya, ben kardeşimle birlikte biz orayı büyük bir emek sonucu, sevgi sonucu böyle emekle var ettik orayı. Bir de sıfırdan, yani hiçbir birikimimiz yoktu ve 5-6 senemizi aldı orayı tam istediğimiz gibi bir yer yapabilmek için ve çok da güzel bir yer yaptık. Çok da güzel ilişkilerimiz oldu. Çok güzel insanlar tanıdık. En azından gelen böyle yüzünü gülümsemek bile, hani gelip de böyle o çok güzel gülümseyip mutlu eden kişileri gördükçe biz zaten mutlu oluyorduk ve enerjimizi gerçekten oradan alıyorduk. Sanat evinde bir gelirim var. Sanat evimle ilgili de hani sıfırdan nasıl bir mekan yaratabiliyorsunuz, nasıl bu aşamalara gelebiliyorsunuzla ilgili de ayrıca bir içerik hazırlarım. Şu anda uzatmak istemiyorum. Bu karavanı yaparken hem içinde nasıl rahat yaşayabilirim hem de rahat yaşarken de iş alanı da nasıl bir iş alanda oluşturabilirim. Yani yapım aşamasında tüm isteklerime doğru dizayn ettim ben bunu. Hem içinde çok rahat yaşayabiliyorum ve yollardayken de rahatlıkla iş de yapabiliyorum. Şimdi bunun yasal olarak merak ediyorsunuzdur. Yollarda hani kahve satmak, yasal izniniz var mı? Nasıl yapıyorsunuz falan. Bildiğiniz gibi İstanbul'da bir kafe shop'um var. Ve bu aracı da ben oranın şubesi olarak gösterdim. Yani vergi ilafam, yazar kasam var. Onun için yasal iznim var. Tabii ki gittiğim yerlerde genelde ben hani yollardayken öncelikle iş kafasıyla yollarda olmuyorum. Gittiğim yerlerde böyle hani benimseyebileceğim, sevebileceğim yerler, yani istediğim yerleri önce tercih ediyorum. Ve oraya da gitmişken duruma göre uygunsa da kahve satışımı yapabiliyorum. Aslında önceliğim festivaller, yani etkinliklere, festivallere katılıyorum. Bulunduğum bölgeye yakın etkinlikler, festivaller varsa katılıyorum. Eğer çok uzaksa o yol gitmiyorum. Eğer gitsem de değecekse gidiyorum. Yani sonuçta bir yol masrafım olacak. Oradan ne kadar bir gelir kazanabilirim? Değer mi değmez mi hesaplıyorum. Değerse gidiyorum, yani eğer canım da isterse. Onun dışında bu tür bölgelerde böyle şimdi vergi lafam var diye ben her yerde kahve satışı yapacağım anlamına gelmiyor. Bir de yörel yönetimden izin almanız gerekiyor. Bunlar da belediyeler oluyor. Bunun için de belediyelerden izin almak biraz sıkıntılı süreç.
Çünkü şey gibi düşünün, böyle bir dükkan açtığınız zaman hani vergi levhası çıkarıyorsunuz ama bir de ayrıca ruhsat almanız lazım, iş yeri açma ruhsatı. Bu da onun gibi bir adres göstermeniz gerekiyor, sabit bir adres. Bu da belediyesine göre değişebiliyor. Hani küçük belediyeler genelde yardımcı oluyor. Hani bizim reklamımızda olsun, tabii sosyal medyada da ufak da olsa bir kitlem var. Onu da değerlendirerek bazı küçük belediyeler yardımcı oluyorlar. Hani destek veriyorlar. Gelin şurada kahve satabilirsiniz gibi. Ama genelde büyük şehirlerde bu biraz zor oluyor. Ben de ne yapıyorum? Yollardayken böyle güzel cebi olan, manzarası güzel olan yerler tercih ediyorum. İşletmede yoksa, işletme varsa eğer orada kalırsam iş amaçlı, işletmeler genelde şikayet ediyorlar. Onun için işletmenin olmadığı, böyle benim de keyif alabileceğim yerlere gidiyorum. Orada da kahvemi satıyorum. Bu arada ihtiyaç doğrusunda. Yani şimdi hani İstanbul'da bir gelirim olduğu için pek hani aman aman çalışayım, kahve kazanayım, para kazanmam lazım bir şey yok. O konuda kafam biraz rahat. Ha, şunu da hatırlatmak istiyorum. İstanbul'daki sanat evim olmasa bile ben yollarda çok rahat para kazanabilecek bir konumdayım. Çünkü yeter ki insan olsun. İnsan olan her yerde ben satış yapabiliyorum. Bunun da tabii ki e, sosyal medyanın da etkisi var. Yapmış olduğun arabanın sonuçta Türkiye'de çok nadir bir araç ve kimse böyle alışık değil bu araçları görmeye Türkiye'de. Gören de zaten bir cezbediyor, onu mutlu ediyor. Tanımak istiyor. Tanımak isterken de zaten o şekilde de iletişim kurdukça onlardan ne olduğu belli olduğu için kahvede içmek istiyorlar. Bu çok önemli faktör. Hani çekebilmek, insan çekebilmek yani. O da işte yaşam tarzınızla alakalı göstermiş olduğunuz yaşam alanınızın dizaynı, görseli, bilmem ne, bunlar da çok önemli. Şimdi bu şekilde yollarda para kazanıyorum. Şöyle yapalım ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Önce bir sanat evimi şöyle kısa bir tanıtmak istiyorum size, bir jenerik. Böyle önceki çektiğim videolardan birkaç tane böyle derleyeyim, topluyorum. Şimdi onu izleyelim. Ondan sonra tekrar devam ederiz.
Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? İstanbul'da o çevrede olan arkadaşlarımız mutlaka bir gidin oturun kahvemizi için. Kahvelerimiz de çok güzeldir. Ve oranın ruhu çok başka. Çalışma arkadaşlarımızdan tutun. Bir aile gibi yani orası böyle. Hani herkes eşit orada, dengeli. Ve herkes de severek işini yapıyorlar. Onun için sanat evimi de ve sanat evim ailesini de gerçekten çok seviyorum. Ben çok koptum ama oradan uzaklaştım. Her şeyden uzaklaştım. Ama güveniyorum yani oradaki ekibe, kardeşime, herkese çok güveniyorum ve buradan da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi de yolda, yollardayken tabi bundan önce bir Westfalia'm vardı benim T2 orijinal Westfalia. Onunla da ben bu arada 4 senedir yollarda bu şekilde ihtiyaç doğrusunda kahve satıyorum. Şimdi bu araçtan önceki T2'yi de bir izleyelim. Bakın onunla da böyle eski çektiğim videolardan bir şeyler derledim. Hadi onu da izleyelim. Bakın nasıl oluyormuş görün. Yollarda yaşıyordum. Ve çok keyifliydi. İstediğim her yere girip çıkıyordum ama 6-7 aydan sonra böyle hani sonuçta küçük dar alan ya böyle hani bir konfor ihtiyacı hissediyorsun. Ev konforluğunda bir rahatlık ihtiyacı hissediyorsun. Ama şimdi o araçtan bu araca geçerken sadece orada gördüğüm eksileri, artıları da burada da artık tamamlayarak şu anda tam zamanlı artık yollarda yaşayabiliyorum. Bu araca geçtikten sonra da İstanbul'daki evimi de boşalttım. Çok da güzel bir evim vardı. Bütün tasarımı yine banaydı. Öyle keyfim içimden geldiği gibi yapıyorum bazı şeyleri böyle falan. Şimdi de bu araçtayız. Bu araçta da hadi zaten biliyorsunuz son zamanlarda takip eden arkadaşlar. Onu da izleyelim. Bu araçta da nasıl kahve satıyorum.
kahvesi var. Çok hoş muhabbetler. Sizler de eğer para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var ya, bir sistem var. Bu sistemin bilmeniz lazım. Yani sonuçta bir döngü var. Ve bu sistemin içerisinde nerede olmak istediğinizi önce seçmeniz lazım. Yani para kazanmak, eğer yollarda gerçekten benim gibi böyle yollarda yaşamak istiyorsanız kesinlikle bir geliriniz olması lazım. Ekonomik gelir olmadan olmuyor. Çünkü aracınız bir yakıt tüketiyor. Evde ne yiyip içiyorsanız bunda da aynısını yiyip içiyorsunuz. Yani eksisiyle artısıyla aynı. Ama bunun dışında bir de yol gidebildiğin kadar da bir yakıt masrafın oluyor. O da artık bütçene göre hareket edersiniz. Ama tabii ki bunlar da karnını doyurabilmek için, o yakıtı karşılayabilmek için de yollarda nasıl para kazanabilirsin? Her şey satış üzerine kurulu. Yani dünya, şu invertörü kapatayım. Sistem satış üzerine, yani pazarlama üzerine kurulu her şey. Satarsan bir şey, yani ne üretiyorsun? Örneğin küpe yapıyorsun ya da takı yapıyorsun ya da tişört yapıyorsun ya da kahve satıyorsun ya da her şey satış üzerine kurulu. Bu satışı nasıl yapabilirim de düşünmek lazım. Hani mesela şöyle bir şey var. Örneğin bir çiftçi bir domates serası var. Domates serası üretim aşaması var. O toprağa ekiyor, biçiyor, suluyor, kasalara dolduruyor. Belki 6-7 ayını falan alıyor. Ve o 6-7 ayda kazandığı para belli. Bir de aracılar var. Aracı da ne yapıyor? Bir gün ya da 2 gününü alıyor. Geliyor, senin aylarca o ürettiğin, emek verdiğin domatesi alıyor. Sen mesela 3 liraya aracı çiftçiden, üreticiden alıyor. Kendisi götürüp 5 liraya satıyor. Bak, o 6 ayda kazandığı 3 lirayı aracı 2 günde kazanıyor onu. Şimdi bunun neresinde olmak istersin? Üretici mi olmak istersin? Ya da yok, ben üretici olmak istemem, üreticinin yanında çalışan biri mi olmak isterim? Ya da ben aracı, o üretir, ben bunu nasıl satabilirim mi olmak istersin? Ben burada satış kısmındayım. Yani hani kahveyi üretenler var, hasatta, tarlada yetiştirenler var, toplayanlar var, kavuranlar var, birkaç elden geçiyor yani. Ben işin keyifli kısmındayım. En keyifli kısmı. Kahvemi demlerim. Hem kahveyi çok seviyorum ve yaparken de hiç iş gibi gelmiyor bana. Keyif alıyorum yani. Zaten yaptıktan sonra misafirlerimize de sunduğumuz zaman da o içtiği zaman, lezzetli bulduğu zaman zaten ben de dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ben işin bu kısmındayım. Siz de yollarda ne satabilirime bakmanız lazım. Yani bunu fazla düşünmeyin. Harekete geçin. Yani taş alıp boyayabilirsin. Ne bileyim, takı yapabilirsin, resim yapabilirsin,
her şey yapabilirsin aslında. İstedikten sonra her şey yapabiliyorsunuz. Ama bir yerden başlamak lazım. Tabii bunun yanında bir de sosyal medyayı da iyi kullanmanız lazım. İhtiyacınız doğrusunda kullanmanız lazım. Örneğin sen diyelim ki bir resim yaptın ya da bir vazo yaptın ya herhangi bir şey yaptın ya da makro yaptın. Bunu tanıtman gerekiyor. Satman lazım. Satabilmen için ne kadar çok insana ulaştırmam, göstermem durumu ortaya çıkıyor. Bu durumda da sosyal medyayı da doğru kullanmanız lazım. Çünkü artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital bir çağda yaşadığımız orada da bir kimlik, bir yer edinmeniz gerekiyor maalesef. Burada da sosyal medyayı da doğru kullanmanız gerekiyor. Örneğin bir metrobüse biniyorsun. Örneğin metrobüste 100 kişi varsa bunun abartısız 90 kişisi telefona bakıyor. Çünkü hayat orada. Her şey orada. Sen de bir şey üretiyorsan ya da satmak istiyorsan orada olman lazım. Ve ben sosyal medya yaklaşık Instagram 4 senedir kullanıyorum. 2016'dan beri kullanıyordum. Öncesi yok. Facebook vardı ama hiç kullanmıyordum yani. İş nedeniyle kullanıyordum. Sanat elim sayfası, haritası belli olsun diye falan. Ve bu yaza doğru da Avrupa'daki festivallere gitmek istiyorum. Aslında bu yaz gidecektim ama pandemimden dolayı gidemedim. Avrupa'daki festivaller, her festival 7 gün sürüyor. Çok keyifli. Bir hafta bir festivalde takılıyorsun. İstediğin kadar kahve satabiliyorsun orada yani böyle. Bir hafta çalışıyorsun. O sana 3 ay gider diye düşünüyorum. Yani burada da öyle bir festivale katılıyorum. 2 gün sürüyor. O 2 gün orada kazandığım para 1 ay bana yetiyor. Hani gerek yok 30 gün çalışmaya. Ben kendi sistemimi kurdum, kendi yolumu buldum. Bu yolda iş hayatına beni fazla yoruyor. Çünkü genel olarak baktığın zaman böyle hani iş hayatı bizi esir alıyor yani. Hani ayın 26 günü çalışıyorsun. Yılda 20 gün iznim var ya da 1 ay iznim var filan da ben hiç o moda girmedim. Çocukluğumdan beri hep farklı sektörlerde bulundum. İlk iş hayatım çobanlıktı benim. Yani 2 sene çobanlık yaptım. Çobanlık yaptığım yerde o koyunları alım satımla ilgileniyordu. Her gün haftanın 6 günü mal meydanına gidiyorduk. Orada koyun alıyorlardı, koyun satıyorlardı. Orada zaten bir pazarlama bir şey bulaştı bana yani. Ticaret kafası biraz oluştu. Oradan 2 sene sonra çıktım, kahvede çalıştım, fırında çalıştım, ne bileyim yani boyacılık yaptım, simit sattım, inşaatta aşçılık yaptım. Ta ki 17 yaşına kadar bunları yaşadım, deneyimledim ve kendi isteğimle gittim yani. 17 yaşından da bulunduğum yaşamdan, kültürden, coğrafyadan da bir çıktım, çıkış o çıkış ve o gün bugündür hep kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum yani. 7 sene pazarlama sektöründe çalıştım ben. Türkiye'nin her yerinde bu şekilde de gezmiş oldum ama 7 sene çalıştım. Her sene 3 ay 4 ay çalışırdım. 12 ay çalışma gerek yok diyordum. Hani 3 ayda kazandığım para bana 9 ay yetiyordu. O 9 ayda da keyfi olarak geziyordum. Örneğin bir şehri merak ettim. Gitmedim. Neresi? İzmir ya da Bolu. Bolu'ya gidiyordum. Bolu'da da kalıyordum, yaşıyordum yani. Ta ki param bitene kadar. Param bittiği zaman tekrar pazarlama dönüyordum. Pazarlama döndüğüm zaman da 3 ay çalışmam lazım. O 3 ay çalışmamı da yine gitmediğim bir şehir seçiyordum. Örneğin Eskişehir. Eskişehir'e gidiyordum. O 3 ay içerisinde hem Eskişehir'i, kültürünü, insanları tanımış oluyordum. Hem de para kazanmış oluyordum. Yine bırakıyordum. Yine gitmediğim bir şehre gidiyordum. Gidip görmek istediğim şehre gidip orada da kalıyordum. 7 sene boyunca bu şekilde yaşadım ben. Ondan sonra pazarlamayı da bitirdim. Sıkıldım. Yani sıkıldım. Yapmak istemediğim bir işti ama beni ayakta tutan tek bir işti. Öyle. Ondan sonra pazarlamada bitince askere gidiyorsun, teslim oluyorsun. Benim sorumlu bir askerliğim vardı. 10 senede bitirebildim. 7 sene firar, 2 sene kaçak ve askere gidiyorsun. 7 ay 15 gün askeri cezaevinde kalıyorsun. Firar suçundan dolayı. Ve oradan çıkıyorsun. Çıktıktan sonra da artık bir zemin oluşturmak istiyorsun. Çünkü 29 yaşına kadar hep akışında yaşadım hayatı. Ve bir şeylerden kaçıyorsun, firarsın, yani kaçıyorsun, her şeyini yarım yaşıyorsun. Aşklarını, sevgini, başarılarını, hüzünlerini, yaptığın şeyleri yarım yaşayıp kaçmak zorunda kalıyorsun. Çünkü firarsın, yakalanmak istemiyorsun. 29 yaşında da böyle hani geldiğin zaman artık ileriye yönelik böyle tedirginlikler başlıyor. Örneğin bir 70 yaşındaki yaşlı bir insanla oturup konuştuğum zaman Baran diyorsun ki yani şu an enerjin yüksek, gününü kurtarabiliyorsun. Ama
bu yaşa kazayla ölmesen bu yaşı bulduğun zaman gününü nasıl kurtaracaksın? Yani enerjin kalmayacak senin. Zaten sistem belli ortada, yani bizleri ezen bir sistem var. O zaman hiç sistem sana acımayacak ki, sürüm sürüm sürüneceksin. Böyle olduğu zaman da tedirgin olmaya başlıyorsun ve artık bir zemin oluşturman gerektiğini anlıyorsun ve bir karar almak zorunda kalıyorsun. 3 ay boyunca düşünüyorsun, taşınıyorsun ve bir karar alıyorsun. Karar almış olduğun karar, çünkü bir karar alırken kendimi çok iyi biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum ve emin olduğum şeyler doğrusunda bir hedef belirliyorum ve bir yol belirliyorum. O hedefe doğru o hedefe beni götüren yolda ne engeller varsa hepsini tek tek kaldırıyorum. Ve pes etmiyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri hep böyleyim. Ve benim için en büyük engellik askerlikti. 29 yaşında gidip teslim oldum. Ve askerlik bittikten sonra da o zaman da çok zamanım oldu, düşünme zamanım. Askerlik bittikten sonra artık özgürüm, kuş gibiyim, kaçmama gerek yok hiçbir şeyden. Artık bir zemin oluşturabilirim mi düşünme zamanım çok oldu. Askerlik bittikten sonra İstanbul'a geliyorsun, işte 2000 lira param var. Ve bu 2000 lirayla neler yapabileceğini düşünüyorsun, yer tutuyorsun falan filan. Uzun hikaye, sanat evim olayı oradan başlıyor. Hem evim hem işim olmuştu yani. Onu da bir sonraki içerikte anlatmış olurum size. Dediğim gibi harekete geçin yeter. Korkmayın, cesur olun. Umarım sağlıklı bir şeyler paylaşabilmişimdir. Samimiyetimle olduğum gibi her şeyi size paylaştım ama her şey değil. Çok eksik anlattım. Daha çok anlatılacak şey var ya, ama dediğiniz gibi öyle kameranın karşısına geçtiğim gibi olmuyor. Böyle yollarda yolumuz kesiştiği zaman otururuz, böyle daha daha keyifli sohbetimiz olabilir yani. Öyle. Görüşmek üzere. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Hani haftada 2 video demiştim ben. Çarşamba, pazar günleri. 1'e düşürebilirim ya da haftada yine 2 olabilir ama sadece ben artık o sabit gün çarşamba ya da pazar değil. Müsait oldukça çekerim, paylaşırım. Artık bu haftada 1 mi olur, 2 mi olur ya da hiç mi olmaz, ama böyle müsait oldukça, uygun oldukça, kendi enerjimde iyi hissettikçe ben sizlerle kendimi, yaşadığım şeyleri, yaptığım şeyleri de zaman zaman paylaşıyor olacağım. Bunun için de kanala abone olup bildirimi açmanız lazım ki hani paylaştığım zaman en azından haberdar olursunuz diye düşünüyorum ben. Öyle, her şey gönlünüzce olsun. Yollarda yollarımızın kesişmesini diliyorum. Bay bay.